Orta Asya'da kurulmuş Türk tarikatları vardır. 1. Sühreverdilik. Mevlana Hazretleri deyince Mevlevilik geliyor. Mevlana'nın babası Bahattin Veled Mevlevi miydi? Yo. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled kurdu bu yolu. Onun yolu neydi? Sühreverdilik vardı. Orta Asya'da kurulmuş bir Türk tarikatı. Nakşibendilik Orta Asya'da kurulmuş bir Türk tarikatıdır. Sühreverdiliğin içinden çıkmış çok büyük bir zat tutuyor. Ne oluyor? Zeynettin denilen bir büyük alim, Şeyh Zeynettin, Zeyniye yolunu kuruyor. Sühreverdiliğin Zeyniye kolu. Ve Orta Asya'da Horasan civarında kurulan bu kolun Anadolu ayağını kim kuruyor? İşte bu gördüğünüz zat kuruyor. Abdüllatif Kutsi Hazretleri kim? Çok duyguluyum dedim. Neden? Bakın tişörtümde Kudüs var. Kubbetü Sahra. Bugün akşam Bursa'da inşallah saat 20'de Kudüs konferansım var. Ve bugün biz sizinle Bursa turu yapıyoruz. Ben bunları planlamadım. Bunlar hep kendi kendine aynı güne denk geldi. Ve ben sizinle Bursa turumu bu zatın kabriyle başlatıyorum. Bu zat Abdüllatif Kutsi Hazretleri Kudüs'te doğdu. Kudüs'te doğdu. Belli bir yaşa kadar Kudüs'te yaşadı. Ya bakın bu adam Kudüs'te doğdu, Bursa'da öldü. Bize yıllardır şu yalanı söylediler. Ne dediler? Sizin Kudüs'le ne alakanız var dediler. Bizim Kudüs'le çok alakamız var. Görüyorsunuz. Kudüs'te doğup Bursa'da ölen bir zat Osmanlı ilim beynini oluşturan adamdır. Ben söylemiyorum. Diyorlar ki Osmanlı o Sünni İslam ilim aklını oluşturan en önemli isimlerden biri Abdüllatif Kutsi Hazretleri'dir. Şimdi efendim hayatımda ilk kez Bursa çıkışlı Bursa turu yapıyorum. Bizim Bursa turlarımız hep Emir Sultan'dan başlar. Çünkü otobüs oraya kadar gidiyor. Burası biraz sapa kalıyor gördünüz yani. Hayatımda ilk kez Zeyniler çıkışlı. Yani tura Zeynilerden başladığım bir tur gerçekleştiriyorum. Burası çok önemli bir yer. Az önce size söyledim. Hayatımda ilk kez ben buraya 16 yaşımda geldim. Bursa Evliyaları diye bir kitap vardı. Ben de Allah var çok meraklıydım. Böyle yatırlara, türbelere, tarihi yerlere. Şimdi Bursa Evliyalarında insanların hayatlarını okuyorum. Yattığı yer Zeyniler, yattığı yer Zeyniler. Ya diyorum bu Zeyniler neresi? Ne var burada? Ondan sonra dedim ki ben burayı bulacağım. Bursa'ya gelip gidiyorum. Akrabalarım var. Beşevler civarında oturuyorlar. Onlara ne zaman gitsek 6 numara. Direkt Emir Sultan'a gelirdi. Öyle bir otobüs vardı 30 sene önce. Hala var mı o 6? Oradan binip geliyorduk buraya. Ondan sonra bakın tek başıma ya 16 yaşında Emir Sultan'a gelirdim. Emir Sultan'dan Yeşil'e, Ulu Cami'ye 1. Murat'a kadar yürüdüğüm olurdu. Şu arkanızda yazık zavallı bir kadın var. Gülfidan Hanım burada mı hala? Ha? Burada mı? Evet. Biz Gülfidan Hanım'la tanıştık. Sözlendik. Dedim ki ya bu benim kafadan mı değil mi diye. Yazık kızcağızı. Kaç yaşındaydın o zaman Gülfidan Hanım? 19'du. Ben de 21'dim. Bursa'ya getirdim. Dedim ki acaba biz hakikaten kafa dengi miyiz? Emir Sultan'dan başladık. Değil mi Gülfidan Hanım? Şimdiki aklım olsa Zeynler'den başlatırdım. Emir Sultan'dan Yeşil'e, Yeşil'den Ulu Cami'ye doğru yürüdük. Oradan Pınarbaşı'na çıktık. Yani Ulu Cami'de Üftade Hazretleri'nin kabri var ya. Üftade Hazretleri'ni ziyaret ettik. Oradan Pınarbaşı, oradan Tezveren Hazretleri. Tezveren'den bir yukarıda ne var? Üç Kuzular. Üç Kuzular'dan yukarıda Aydede. Ta oraya kadar çıktık. Baktım böyle var mı bir sıkıntı, bir problem, şikayet falan. Tık yok. Sonuncu Ova'nın fırınına uğradık. Molla Fenari'nin kabrine uğradık. Üftade Hazretleri'nin tekkesinin orada Aziz Mahmud Hüdayi'nin atının ayaklarının taşa yapıştığı yer çok dik bir yokuştu. Ya orası böyle yayan, akıllı bir insanın kolay gezeceği bir yer değil. Baktım tık demedi. Dedim tamam ben bununla evlenebilirim dedim. Ve evlendik. 26 yıllık eşim sağ olsun. Yani bizim için Bursa çok önemli. Zeynilerin ne kadar önemli bir yer olduğunu ben sonradan öğrendim. Hakikaten. Neden? Zeyniye diye bir tarikat var. Bu tarikat aslında Orta Asya'da kurulmuş bir tarikatın bir devamı kolu. Türklerin kurduğu tarikatlar vardır tarihte. Selçuklu Şifreleri diye bir kitap hazırladım. Belki okuyanlarınız var. Yoksa lütfen o kitabı bir şekilde bulun. İlk 45 sayfasını okuyun. Ağlaya ağlaya okuyacaksınız. Ben ağlaya ağlaya yazdım. Çok etkilendim. Bir gün de inşallah bu zatların yüz hürmetine sizinle Özbekistan'a gideriz inşallah. Ve Özbekistan'da
Ben ırkçı biri değilim, yanlış anlamayın. Türklerin Müslümanlığını ben size orada anlatırım. Ne demek Türklerin Müslümanlığı? Şu demek. Biz İslam'ı anne göğsünden bir bebeğin süt emmesi gibi direkt ana kaynağından öğrenmiş bir toplumuz. Biz İslam'ı çok düzgün yaşayan insanlarız. Ehl-i sünnet ne demek? Sünnet davranış demek. Erkek çocuğun sünnet olması demek değil. Davranış. Kimin gibi davranmak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranmak. Ben Müslümanım ama peygamberimiz gibi davranmayan Müslümanım. Oldu canım. Öyle şey mi olur? Olmaz tabii ki. Ve Türkler İslam'ı sahabelerden öğrendiler. Biliyorsunuz Emeviler diye bir dönem başladı. Emevi zulümleri döneminde. Emeviler hakikaten o gün İslam dünyasında sahabelerde ciddi bir yıkım yaptılar. Astılar, kestiler. Bir Hazreti Hüseyin değil ki. Anlatsam akşam anlatırım. Çok ciddi zulümleri vardır Emevilerin. Bu sıkıntı döneminde birçok sahabe cebri bir hicret yaşadı. Orta Asya'ya göç ettiler. Ya Efendimiz Aleyhisselam'ı yeryüzünde dünya gözüyle en son görüp vücuduna en son dokunan insan kim biliyor musunuz? Peygamberimizin küçük amcası Hazreti Abbas'ın oğlu, küçük oğlu Kusan bin Abbas Hazretleri. Kabri nerede biliyor musunuz? Kabri Semerkant'ta. Bitti. Kabri Semerkant'ta. Yani bir de nasıl yani Efendimiz'i son dünya gözü görüp dokunmak nasıl oluyor? Kabre babasıyla ve abisiyle indirmişler. Kabre üçü inmiş. Efendimizin mübarek naaşını kabre koymuşlar. Hazreti Abbas da büyük olan çıkmış. Kabirde en son küçük olan kalmış. Kusan bin Abbas Hazretleri. Otomatikman o mübarek naaşı son gören, son dokunan o olmuş. Ve kabri Mekke'de değil, Medine'de değil, Kahire'de, Kufe'de değil, Semerkant'ta. Ve sizin büyük dedeleriniz İslam'ı onlardan öğreniyorlar. Orta Asya'ya gelince sahabeler. Şimdi bakın Şah-ı Nakşibendi diyoruz Hazretleri. Şah-ı Nakşibendi'nin büyüğü var. Baba Semmaz. Onun büyüğü var Abdülhamid Gücdüvani. Abdülhamid Gücdüvani Hazretleri'nin babası kim? Oraya gelmiş sahabelerin soyundan bir hanımla evli babası. Seyit bunlar. Orta Asya Seyit Şerif kaynıyor. Bundan kaynaklanıyor. Ve işte o Türklerin Müslüman dediğimiz öz hakiki İslam'ı adam gibi yaşayanlar. Bakın ırkçılık yapmıyorum. Bir daha söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Aranızda umreye hacca giden çoktur. Kabe'nin avlusunda namazların sünnetlerini kılmayan, son sünneti kılmayan, namazdan sonra 33 tesbihleri çekmeyen, ayağını kıbleye uzatıp yatan, Kur'an'ı yastık yapan, kıyamet kadar insan görürsünüz. Kötülemiyorum. Böyle bir şey yap. Yani haram değil nihayetinde yaptıkları. Kıbleye ayak uzatıp yatmak dinen haram değil. Günah değil o anlamda. Ama biz yapar mıyız? Bizim toplumumuzda dinle hiç alakası olmayan bir insan Kur'an'ı sehpanın üstüne koymaz. Bir buzdolabı tepesi arar. Neden? İşte bunların cevabını Özbekistan'a tur yapınca anlayacaksınız. 90 yıllık komünizm buldozeri geçmiş. Hala o insanlardaki yaşantı. Nereden geliyor o iş? İşte buradan geliyor. Şu arkamdaki zat. Ben bunları size boşuna mı anlatıyorum? Bu zata bağlayacağım olayı. Çok önemli bir insan. Of. Orta Asya'da kurulmuş Türk tarikatları vardır. 1. Sühreverdilik. Mevlana Hazretleri deyince Mevlevilik geliyor. Mevlana'nın babası Bahattin Veled Mevlevi miydi? Yo. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled kurdu bu yolu. Onun yolu neydi? Sühreverdilik vardı. Orta Asya'da bir Türk tarikatı. Nakşibendilik Orta Asya'da kurulmuş bir Türk tarikatıdır. Halvetilik oradan gel. Yani sahabelerin yaşantılarını aldılar. Şimdi Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Biri daha böyle teyakkuzlu bir Müslüman Hazreti Ömer. Biri daha Sıddık-ı Ekber, daha Halim Selim. Herkes farklı fıtrat. Kimi Hazreti Ebubekir'e fıtraten yakın, kimi Hazreti Ömer'e. Ve bu yollar bu şekilde oluşmuş. Hepsi Allah'a gidiyor. İşte sühreverdiliğin içinden çıkmış çok büyük bir zat tutuyor. Ne oluyor? Zeynettin denilen bir büyük alim, Şeyh Zeynettin, Zeyniye yolunu kuruyor. Sühreverdiliğin Zeyniye kolu. Ve Orta Asya'da Horasan civarında kurulan bu kolun Anadolu ayağını kim kuruyor? İşte bu gördüğünüz zat kuruyor. Biraz daha gelin isterseniz şöyle. Değil mi? Ben gene de burada durayım. İçerisi biraz dar çünkü. Biz gene burada duralım. Keremciğim rahatsın değil mi? Tamam. Abdüllatif Kutsi Hazretleri kim? Çok duyguluyum dedim. Neden? Bakın tişörtümde Kudüs var. Kubbetü Sahra. Bugün akşam Bursa'da inşallah saat 20'de
Kudüs konferansım var. Ve bugün biz sizinle Bursa turu yapıyoruz. Ben bunları planlamadım. Bunlar hep kendi kendine aynı güne denk geldi. Ve ben sizinle Bursa turumu bu zatın kabriyle başlatıyorum. Bu zat Abdülhatif Kutsi Hazretleri Kudüs doğumlu. Kudüs'te doğdu. Belli bir yaşa kadar Kudüs'te yaşadı. Yaşlı annesine, aynen Veysel Karani gibi bakıyordu. Onun başındaydı. Hani az önce Zeyniye tarikatını kuran bir zattan bahsettim. Şeyh Zeynettin. Şeyh Zeynettin Kudüs'e ziyarete geliyor. Geldiğinde kimin evine misafir oluyor? Bu zat. Abdülhatif Kutsi. Abdülhatif Kutsi Şeyh Zeynettin'e hayran oluyor. Onun duruşu, zerafeti, ilmi altyapısı, derinliği. Ve ondan sonra diyor ki efendim ben sizinle beraber tekkenize gelsem, Horasan'a, size talebe olsam. O da diyor ki evladım annen yaşlı, hasta, annene bakman daha uygun olur. Sen orada kal, biz seninle oradan mektuplaşalım. Daha sonra artık anne rahmetli mi oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Abdülhatif Kutsi Hazretleri Şeyh Zeynettin'in yanına gidiyor. Ona talebe oluyor, onun yanında yetişiyor. Sonra onu tekrar gönderiyor. Mektuplarla iyice irşadı artıyor ve ona icazet veriyor. İcazeti alan bu zat, yani Abdülhatif Kutsi Hazretleri Şam'a gidiyor. Oradan Kahire'ye gidiyor. Kahire'ye gittiğinde Memlüklü Devleti'nin başında Çakmak var. Memlük Sultanı Çakmak. Bir gün Adana Kozan'a giderseniz Kozan Kalesi'nin kapısında Memlük Sultanı Çakmak'ın kitabesini göreceksiniz. Bizim bu Kudüs kitabı var ya, kapağında bu resim olan. Kudüs kitabında ben Çakmak'tan bahsediyorum. Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi'nin kapısında da Çakmak'ın kitabesi hala duruyor. Bakın, Ermenilerin tarihte yaptıkları İslam'a ve Müslümanlığa zulümleri biliyoruz. Çakmak diyor ki burası bir mabettir ve buraya kim dokunursa savaş açarım diyor. O diasporacılar azıcık insafa gelsinler de Müslümanların onları asırlarca nasıl koruduklarını bir görsünler. Kudüs'te duruyor. Bir gün inşallah Kudüs'e gideriz. Ben sizi Ermeni mahallesine götürürüm Kudüs'te ve Patrikhane'nin kapısında Memlük Sultanı Çakmak'ın kitabesini gösteririm. 2 kitabe var. Biri Çakmak'ın, öbürü de 2. Abdülhamit'in. Bu mabede kimse dokunamaz diye. Diasporacı Ermeniler utansınlar. Sonra Abdülhatif Kutsi Hazretleri Kahire'den tekrar Şam'a, oradan da Konya'ya geliyor. Konya'ya geldiğinde kimin tekkesini devralıyor? Sadrettin Konevi Hazretleri. O tekkeye yerleşiyor. Tekkede talebe yetiştiriyor. Sonra oradan kalkıyor. Nereye gidiyor? Bursa'ya gidiyor. Ve Bursa'ya geldiğinde Osmanlı onu buraya yerleştiriyor. Bursa'ya geldiği yıllar işte bakın görüyorsunuz Abdülhatif Kutsi Hazretleri'nin hayatı 1448'de Bursa'ya geldi diyor. Zeyniye tarikatı Bursa yayılmasını sağladı. 1448'de Osmanlı Devleti'nin başında Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat var. Buraya yerleşiyor. Burada talebe yetiştiriyor ve İstanbul'un fethinden tam 1 sene önce ölüyor. Ya insan bir sene daha ne bileyim. 1452 burada da öyle mi yazıyor? Evet. 1452 ölüm yılı ve müthiş talebeler yetiştiriyor. Bakın Zeyniye bir tarikat değil. Zeyniye Sühreverdiliğin bir kolu. Ama bu kol öyle bir ilim kolu ki Bursa'da ulema olan herkes bu tarikatla dirsek teması. Yani akademisyenler, hocalar, müderrisler hepsinin yolu buradan gidiyor. Mesela Molla Fenari Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'a. Zeyniye ile dirsek teması var. İşte bakın grubun yarısı Bursa'da. Bursa'da herhangi bir türbeye gittiğinizde bahçesinde 2 dakika bırakıyorum Kerem. Baklava dilimli mezar taşları vardır. Baklava dilimi. Üstü sivri, altı sivri. Burada da göreceksiniz birazdan bir sürü. O baklava dilimli mezar taşlarının hepsi Zeyniye tarikatının simgesidir. Her yerde, hele şu Pınarbaşı'na çıkın. Adım başı bunlardan görürsünüz. Zeyniye yolunun müntesipleri. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedene kadar kuruluş devri Osmanlısı'nda mezar taşlarında kavuk, sarık, fes, kadın mezar taşlarında hotoz, çiçek, çelenk yoktu. Mezar taşları o beylikler dönemi dediğimiz Karaman, Germiyan, Karesi, Osmanoğulları, Aydınoğulları hemen hepsinde Rumi alınlıklı işte bu form mezar taşlarıydı. Bakın kavuk, sarık, fes ne baş şahidesinde ne ayak şahidesinde yok. Rumi bir alınlık var. Rumi ne demek bu? Rum, Romalı demek. Diyar-ı Rum, Romalıların diyarı demek. Anadolu, Anadolu'ya Türkler Diyar-ı Rum derdi. Anadolu'ya Türkiye diyenler Romalılardı. Türkler Anadolu'ya Malazgirt'le girip iyice yerleşince Anadolu'daki Romalılar artık Anadolu'ya Türkiye demeye başladılar.
Mirye Kefalon Savaşı ile beraber Türkiye bizim koyduğumuz bir isim değil Anadolu'ya. Onların koyduğu bir isim. Biz hep Diyar-ı Rum dedik. Bu bile bizim istilacı, sömürgeci bir toplum olmadığımızın nişanesidir bakın. Bunu birilerinin önüne koyun. Hani bizi barbar göstermeye çalışan birileri var ya. Önüne koyun. Biz demedik bunu. Diyar-ı Rum kesinlikle. Mevlana'ya niye Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz? Mevlana Efendimiz demek. Rum diyarının efendisi. Yani velhasıl o yıllarda Anadolu'da bu sanat gelişmiş. Şu gördüğünüz sanat, bakın Rumi dediğimiz bu sanat. Orta Asya'daki Türkler hayvan mücadele sahnelerini çok severdi. İşte böyle ejderhalarla anka kuşlarının savaşı. Ondan sonra Simurg anka kuşu. Yılanların birbirine girişi çok vardır. Hunlardan itibaren. İslam sonrası Türkler bu hayvan mücadele sahnelerini bitkisel bezemelere dönüştürdüler. Dikkatle bakarsanız sanki arada böyle sarmaş dolaş olmuş hayvanlar varmış gibidir ama anlayamazsınız. Bu o sanatın bitkisel bezemeye dönüşmüş sanatın Anadolu'da şekillenmiş haline ne diyoruz? Rumi diyoruz. Ve Türkler bunu İslamileştiriyor ama vazgeçmiyor. Doğrusu da bu. Allah'ın haram kıldığı günah olacak şeyleri reddediyor ama tamamen reddetmiyor. Bağnaz değil. Bunun ehven olanını sürdürüyor. Rumi bir alınlık, sivri bir kemer. Bakın gördüğünüz hatlar. Bazen kenarlarda gül bezekler falan da olur. Bu klasik sarı kavuk fes toz yok. Mesela gidin Muradiye'ye. Bursa'nın bütün mezarlıklarına. Bunlardan yüzlerce bulacaksınız. Ama bir mezar taşı var ki şu gördüğünüz baklava dilimli. Bakın yine kavuk sarı fes yok. Bu yatan zat belki bu teknenin şeyhlerinden biriydi. Belki şeyhin hanımıydı. Okursak ancak anlayacağız cinsiyetini, mesleğini, ismini ama form aynı. Baklava dilimli. Yukarıdan aşağı doğru geliyor, buradan da aşağı doğru iniyor. Bu şekilde baklava dilimli bir mezar şahidesi görürseniz başta da ayak direkt ne diyeceğiz? Sühreverdi tarikatının Zeyniye kolu. Zeyniye'nin de Vefa kolu var. Vefa kolunu kuran da Ebul Vefa Hazretleri. İşte bugün işte bozasıyla meşhur Fatih'in hocası. Yani vefailer diyoruz onlara. İşte o kol. Bu gördüğümüz o. Ve bu yola intisap etmiş çok kıymetli zatlar vardı. Bu zatlardan da bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in o asrımızın Ebu Hanifesidir dediğimiz zat. İşte o zat tam karşımızda yatıyor. Molla Hüsrev. Kendisi Fatih Sultan Mehmet'in hocasıydı. Ben size Zeyniye'nin İstanbul ayağının 1 numaralı şeyhinin adını söyleyeceğim. Yok artık o da mı diyeceksiniz? Ebul Vefa. Ebul Vefa'yı biliyorsunuz değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in hocasıydı. Hatta Fatih onun tekkesine kapılanmayı çok istemişti. O da onu hiçbir zaman tekkeye sokmadı. Evladım, sultanım, sen bu yola girip zikrin tadını alırsan devleti bırakırsın. Senin bu ülkenin başında olmana hepimizin ihtiyacı var. Onun için senin yerin dergah değil, devletin başıdır. Çünkü o tadı aldın mı dünyayı reddediyorsun. Aman diyorsun, dünya cife diyorsun. Yani pislik diyorsun. Onun için Abdülhatif Kutsi Hazretleri, ya bakın bu adam Kudüs'te doğdu, Bursa'da öldü. Bize yıllardır şu yalanı söylediler. Ne dediler? Sizin Kudüs'le ne alakanız var dediler. Bizim Kudüs'le çok alakamız var. Görüyorsunuz. Kudüs'te doğup Bursa'da ölen bir zat Osmanlı ilim beynini oluşturan adamdır. Ben söylemiyorum. Diyorlar ki Osmanlı o Sünni İslam ilim aklını oluşturan en önemli isimlerden biri Abdüllatif Kutsi Hazretleri'dir. Çünkü Osmanlı kurulmuş bir beylik. Bu beyliğin nasıl, nereye gideceğini kim hazırlayacak o. Bakın çok ilginç bir şeyden daha bahsedeyim. Biraz uzun tuttu kusura bakmayın ama sabah sabah dinleniyiz. Şeyh Cüneyt dersem çoğunuz o kim diyecek. Onun oğlu Ali Haydar desem bilmiyoruz diyeceksiniz. Ama onun oğlunu hepiniz biliyorsunuz. Şah İsmail. Yavuz Sultan Selim'in hasmı bir Türk devletiydi. Safeviler. Ve Osmanlı'yla ölümüne savaştılar. Şeyh Cüneyt o günlerde inşallah bir gün sizinle İran turu yaparız. İran turu yaparsak ben sizi Erdebil'e götürmeyi çok istiyorum. Bizim Doğu Beyazıt var ya, İshak Paşa Sarayı. Doğu Beyazıt'tan, Turgut abi bir gün bunu yapalım ya. Doğu Beyazıt'tan arabayla bile sınırı geçseniz önünüze ne geliyor? Tebriz geliyor. Tebriz'den azıcık ilerleyin Erdebil geliyor. Erdebil çok önemli bir tarikat merkeziydi, ilim merkeziydi. Erdebil şeyhleri vardı. Esad el Erdebili Hazretleri hatırladınız mı? Ya Anadolu'da
Anadolu Nakşibendiliğinin en önemli isimlerinden Erdebili kolu. Ama maalesef o Erdebili kolunun içinde farklı sülaleler vardı. Büyükşehir öldüğünde sülalelerin içindeki birer yetkili bir tanesi başa geçecek. Onlardan biri de Şeyh Cüneyt'ti. Bakın şu an size Safevi tarihinin nasıl kurulduğunu anlatıyorum. Şeyh Cüneyt dedi ki ille tekkenin şeyhi ben olacağım. Ama kurul onu seçmedi. Seçmeyince dedi ki madem beni koltuğa oturtmadınız sizi de sizin inancınızda yolunuza reddediyorum dedi. Bozuk bir Rafıziliğe geçti Şeyh Cüneyt. Bakın bugünkü İran Şiiliğinin, Hümeyni'nin İran Şiiliğinin temelini Türkler atmıştır. Bugün İran Farisi bir devlettir. Farisi İran. Maalesef yani Rafizi Türkler. Cüneyt oğlu Ali Haydar, onun oğlu Şah İsmail. Yavuz Sultan Selim'in bütün hayatı bunlarla mücadeleyle geçmiştir. Şeyh Cüneyt sapkın bir adamdı. Ama daha sapkınlığını çaktırmıyordu. Onun sapkın olduğunu ilk fark edenlerden biri kimdi biliyor musunuz? İşte bu zaten. Abdüllatif Kutsi Hazretleri'ydi. Abdüllatif Kutsi Hazretleri Şeyh Cüneyt'le mektuplaşıyor. Ve onun yazdığı mektuplardan onun ne olduğunu anlıyor. Ve sonra o günlerde Anadolu'da çok büyük bir Müslüman Türk devleti var. Karamanoğulları. Karamanoğlu hükümdarı Karamanoğlu İbrahim Bey'e mektup yazıyor. Ne diyor biliyor musunuz mektubunda? Şeyh Cüneyt sufi gözüken tamamen dünya makam koltuğuna heves etmiş, sufiliği kullanan bir üçkağıtçıdır diyor. Kanmayın bu adama diyor. O günlerde bunu ortaya dökebilmek. Abdüllatif Kutsi Hazretleri çok büyük bir insan. Uzun lafın kısası, daha saatlerce konuşurum. Bugün Kudüs Arap'ın, Kudüs'ün sizle alakası yok diyenler, gözlerinizi iyi açın ve bakın. Bursa'dayız. Tarihi Bursa'nın göbeğindeyiz. Kudüs'te doğmuş, Bursa'da ölmüş, Osmanlı'nın İslami beynini oluşturmuş bir adamın yanında duruyoruz. Kudüs'te bizden, bizde Kudüs'ten çok fazla şey var. Bize Kudüs'te alakalı gerçeklerimizi ve unutturulmaya çalışan mirasımızı unutturamayacaksınız inşallah. Ruhlar için El Fatiha.